Şimdi kafa kısmına başlıyoruz hemen. Ten rengimi aldım. Sihirli halkamı oluşturuyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halkamı kapattım. Şöyle gövdemiz de şurada dursun. Bitmiş halde. Şimdi 6 tane arttırma yapıyorum. İkinci sıramda. Devam ediyorum. Son arttırma. Şimdi bir tane işaretçi alabilirim artık. Üçüncü sıramız. Şöyle 3. sıra 4. sıra olarak aslında saymayı sevmiyorum arkadaşlar. Yani benle zaten devam ediyorsanız bunda sıkıntı yoktur. Bir sık iğne, bir arttırma. Yani bu kadar kasmaya gerek yok. Hiç öyle kendinize stres yapmayın. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir sık iğne, bir arttırma. Şu an 18 adet sık iğnemiz oluştu. Hemen bir sonraki sırama geçiyorum. 2 sık iğne, bir arttırma. 1, 2 arttırıyorum. 1, 2 arttırıyorum. 1, 2 arttırıyorum. 1 sıra sonuna kadar devam ediyorum. 1, 2 arttırıyorum. 24 adet sık iğnemiz var. Hemen bir sonraki sırama geçiyorum. Sık iğne bir arttırma. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir arttırma yapalım. 3 sık iğne bir arttırmayı yaptıktan sonra şu an 30 adet sık iğnemiz var. Hemen şimdi bir sonraki sırama geçeceğim. Şimdi burada düz gitmiyoruz. Hani hemen 4 sık iğne bir arttırma yapmayacağız arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi burada Elçin bebekteki kafaya yapıyoruz yani. Onun bir küçüğü diyebilirim. Bir bakacağız aynısı mı daha mı küçüğü, ona karar vereceğim. 2 sık iğne bir arttırmayı yaptım. Şimdi 4 sık iğne bir arttırma. 1, 2, 3, 4 arttırıyorum. Bunu 4 kere daha tekrarlıyoruz. 4 sık iğne bir arttırmaya. 1, 2, 3, 4 arttırıyorum. 1, 2, 3, 4 arttırıyorum. 1, 2, 3, 4 arttırıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 arttırıyorum. Sıra sonunda arkadaşlar 2 tane sık iğnem kaldı. Onu da düz örüyorum.
sık iğne olarak 1, 2. Hemen bir sonraki sırama geçiyorum. Şimdi burada 5 sık iğne bir arttırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 arttırıyorum. Şimdi bu sırayı sıra sonuna kadar arkadaşlar 5 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 5 sık iğne bir arttırmayı yaptık. Hemen bir sonraki sırama geçiyorum. Şimdi 3 sık iğne bir arttırma yapıyorum. 1, 2, 3 arttırıyorum. Şimdi 6 sık iğne bir artırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arttırıyorum. Bunu 4 kere daha tekrarlıyorum. 6 sık iğne bir arttırmayı ve sonda 3 tane sık iğne kalacak. Onu düz sık iğne örüyoruz. Sonda 3 adet sık iğnemiz kaldı. Onu da düz ördük. Şimdi hemen bir sonraki sırama geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 sık iğne yaptım. Bir arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir arttırma. 7 sık iğne bir arttırmayı yaptık. Hemen bir sonraki sırama geçiyorum. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 arttırıyorum. 4 sık iğne bir arttırmayı yaptım. Şimdi 8 sık iğne bir arttırma yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arttırıyorum. Şimdi arkadaşlar 4 kere daha 8 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonunda 4 tane sık iğnemiz kalıyor. Onu da düz örüyoruz. Evet arkadaşlar, son 4 tane sık iğne yaptık ve şimdi 60 tane sık iğnemiz var. Şimdi 14 sıra boyunca düz 60 adet sık iğne örüyoruz. Evet, şimdi 14 sıra boyunca düz ördük ve ben gözlerin takımını böyle denemek istedim. Arkadaşlar şöyle gözleri mavi olarak kendinden simli de alabilirsiniz. Düz siyah da olabilir, düz mavi de olabilir. Benim şöyle evde bir aparatım vardı, şu şekilde yuvarlak, böyle halka simit gibi. O şekilde göze şöyle yerleştirdiğimde şuradan kenardan şöyle kenardan çıkarmasını istiyorum. Şöyle göz bebeğinin yan tarafı gibi. 10 milim göz kullandım. Dediğim gibi mavi göz de kullanabilirsiniz. Şimdi birinciyi nereye taktım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. sıraya taktık arkadaşlar. Şöyle üstten başladığınız yerden şu şekilde çapraz geldiğinizde herhangi bir yere takın. Sonrasında onu ayarlamak önemli. Sonra araya kaç tane ilmek ayıralım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ilmek ayırıp şöyle 10'uncuya takacağım. Şöyle yandan. Şimdi göz takmak zorunda değilsiniz tabii ki. Ben elimde olduğu için yaptım. Şöyle yapabilirsiniz. Simli bir şey varsa keçe tarzı gözün şu kısmına yapıştırabilirsiniz. Yarım ay şeklinde arkadaşlar. O şekilde de kullanabilirsiniz. Bakın zaten durmuyor şöyle. Şöyle vidasını sıkıştıracağım ki orada kalsın. Bakın yine kendini çekti. Şöyle benim onu çıkartmam lazım. Yandan. Şöyle yandan. Bakın şurada ne güzel sıkıştırmışım. Bunu yapamadım. İnşallah koparmam, yırtmam. Şöyle yani azıcık gözükse şöyle görünümü yapsa yetecek.
Daha büyüğü olması lazımdı ama neyse. Şöyle zaten sonradan kirpik falan işleyeceğiz. Böyle bir beyazlık falan yapacağız. Böyle Barbie'li tam simli konsepti. Hatta yarın tuhafiye vesaire çıkarsam ben de bunları değiştirebilirim. Şu an elimde olanı kullanıyorum. Şöyle. Şimdilik arkadaşlar benim için bu yeterli. Şimdi hemen şeye geçelim. Azaltmalara geçelim arkadaşlar. Azaltma kısımlarını. En son ne yapmıştık? 4 sık iğne bir arttırma. Sonra 8 sık iğne bir arttırma yapmıştık. En son azaltma yapmıştık. En sonda 4 tane sık iğnemiz kalmıştı. Şimdi azaltmalardan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 yeni sıramızda 4 tane ördüm. Bir azaltıyorum. Ve 8 tane örüyorum. Şöyle kameramda yamulmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sıra sonuna kadar 8 sık iğne bir azaltma ve sonda 4 tane ilmek kalacak. Evet, 8 sık iğne bir azaltma yaptık. En sonda 4 tane sık iğnemiz kaldı. Düz ördük. Hemen şimdi 7 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir azaltma. 7 sık iğne bir azaltma yaptık. Hemen bir sonraki sırama geçiyorum. Şimdi 3 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 azaltıyorum. Şimdi 6 sık iğne bir azaltma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir azaltma yapıyoruz ve sıra sonunda 3 tane sık iğnemiz kalacak, onu düz örüyoruz. Evet, sonunda 3 tane sık iğnemiz kaldı, düz ördük. Şimdi 5 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi doldurma işlemini mutlaka yapın. Güzelce şöyle içlere yedirerek. Şimdi bir sonraki sırama geçiyorum. 1, 2 tane sık iğne ördüm ve azaltma yapıyorum. Şimdi 4 sık iğne bir azaltma. Sıra sonuna kadar bunu tekrarlıyorum ve sonda 2 tane sık iğnem kalacak. Evet, 4 sık iğne bir azaltma ve sonda 2 tane sık iğnemiz kaldı ve şimdi hemen yeni sıramıza geçiyoruz. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz kafa kısmında. Şimdi 3 sık iğne bir azaltma sıra sonuna kadar. 1, 2, 3 azaltma. Güzelce dolduralım. 3 sık iğne bir azaltmayı yaptıktan sonraki sırada 2 sık iğne bir azaltma ve en son 1 sık iğne bir azaltma yapıp artık kafa kısmının bu kısmını bitiriyoruz ve sonra biraz yüz şekillendirme yapacağız. Yani göz işleme vesaire. Arkadaşlar evet, kafa kısmında şöyle bitirdik. Hemen şimdi iğneme ten rengi ipimi aldım. Hemen elimdeyken şöyle bir burun işleyelim bakalım. Şuradan bakacağım da. Evet, şuradan yapalım. Şimdi gözüm bir ilmek altından sonra 1, 2, 3. Üçüncüye battım. Şöyle hafif minnoş bir burnu olsun Barbie'mizin. 1, 2, 3 şuradan. Şöyle çok fazla işlemeyeceğim. Hani varla yok arasında böyle minicik bir burnu olsun. Çok da sıkmayacağım. Şöyle. Yani sanki 2 kere yapmak yeter mi diye düşünüyorum. Bir bakalım. 2 kere dolamak. Yani isterseniz 3 kere dolayabilirsiniz. Bence şöyle
yeterli. Varla yok arasında olan bir burun olsun. Şimdi arkadaşlar ağız isterseniz işleyebilirsiniz küçük. Pembe iple ya da dudak işlemi yapabilirsiniz. Ben öyle yapmayacağım. Ben onu sonra yapacağım en son. Şimdi gözlerde şöyle bir renklendirme yapalım. Efektler yapalım. Gözleri şöyle güzel dursun diye. Arkadaşlar şunu soracağım. Sizde şöyle gri simli bir ip varsa şöyle ip iğnenize takın. Şu şekilde yarım ay şeklinde gri iple şöyle yarım ay şeklinde bir işleme yapın. Beyaz iple de çok güzel olur. Gri simli ipiniz varsa normal gri ile de deneyebilirsiniz ama beyaz iple de çok güzel şöyle bir renklendirme olabilir gözde. Şimdi siyah ipimi taktım. Şöyle gözün şu kısmından şu gri'nin başladığı kısma kadar battım. Yine aynı yerden çıkıyorum. Çok altına girmemesine dikkat edin arkadaşlar. Şöyle şurada dursun. Aynen. Böyle kalın olmasını istemiyorsanız tek iple yapabilirsiniz. İnce iple yapabilirsiniz. Şöyle. Şimdi tekrar şöyle üstten giriyorum. Bakın göz dibinden gireceğim. Şuradan. Şimdi şurada tam şu kısma battım. Sonrasında şöyle ince kirpikler yapacağım. Bu birazcık böyle birazcık kalın oluyor bu böyle kirpiğin üst kısmı gibi düşünün bunu. Şöyle takılmasa iyi olacak. Şöyle bu böyle şurada durması gerekecek. Aynen şu şekilde. Şimdi aynı işlemi buraya yapacağım. Şuradan başlatıp bakın şuradan şu kısma kadar bu beni iyice delirtecek, anladık. Şimdi şöyle bakın yarım ay şeklinde şuradan batıyorum. Şöyle. Şimdi yine şuradan girdim. Şu şekilde şu kısma kadar şöyle. Tabii burada grisi daha fazla gözüktü ama hiç önemli değil. Şurada da gösterdik. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Şöyle birkaç kere şuradan bir dolayayım ki şimdi buradan hemen tek alacağım. Aslında ipim biraz uzun olsaydı daha iyi olacak kirpik yapmak için. Şöyle takma kirpikler vardı arkadaşlar. Dışarı çıksaydım ben de alacaktım ama şimdi çok sıcak olduğu için malzeme almaya çıkamadım ama eğer elinizde varsa hani kendinize taktığınız kirpikler olur ya, onlardan da çok rahat kullanabilirsiniz. Şöyle kirpik şeklinde birazcık böyle uzun da yapabilirsiniz. Şöyle.
bu giriş kısmından yapsam çok daha iyi olacak. Şöyle minik kirpikler yapabilirsiniz. Daha ince iğne kullansam daha iyi olacak aslında. Şöyle hatta şuradan geçirsem ipimi belki daha iyi olacak. Aynen şöyle daha tam sık iğneden geçirdim, olmadı. Şöyle arkadaşlar minik kirpikler yaparak bu kirpikleri tamamlayabilirsiniz. Sonra şuradan da şöyle bir çıkıntı. Sonra minik hani şöyle ince iplerle arkadaşlar, daha ince iplerle de yapabilirsiniz. Bu şekilde çok tatlı kirpikler yaparak göz şeklini tamamlayalım. Arkadaşlar şöyle ince kirpikleri de şöyle hani dikiş ipleri var ya, onlarla geçtim. Tabii siz çok daha güzel, daha detaylı işleyebilirsiniz. Şöyle üstten girdim bu sefer. Ve zaten saç geleceği için. Şimdi kaşlarını siyah yapmayalım çünkü saçlar siyah olacağı için kaşları şöyle bir tatlı kahverengi yapalım hemen. Şöyle bakıyorum, 1, 2, 3, 4, 5. Kaşlara nereden başlasak diye baktım. Şöyle biraz daha üstten. Şöyle gözden altı sık iğne kadar üstten başlıyorum arkadaşlar. Şöyle kaş için şuradan başlasam diye baktım ama yok, şu tam şöyle gözün hizasından. Şöyle tam karşı kısımdan çıkıyorum. Kaş kısımlarını isterseniz birazcık böyle ince de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani ipi şeylerini ayırabilirsiniz. Bakın şöyle bu şekilde yaptım. Biraz şöyle kavisli gibi. Burada aynı şekilde. Bir, 2, 3, 4, 5. 6. da 1, 2, 3, 4, 5. 6. da yani şurada bitirebilirim. Zaten saçlar bir tanesini örtecek ama şöyle yine bunu da böyle bir kavisli gösterebilirsiniz. İsterseniz şurada iğneyle tutturabilirsiniz. Hani kavisli görünmesini isterseniz. Şöyle onu halledelim sonra. İğneyle tutturabilirsiniz. Şimdi allığınız varsa arkadaşlar allıkla da şöyle güzel bir efekt verebilirsiniz. Şöyle şimdi minik bir dudak yapmaya çalışalım. Şuraya iğneyle minik tutturabilirsiniz kavis isterseniz. Şimdi şöyle hemen minicik bir dudak. Beyaz ipimi alacağım. Çok az böyle beyaz iple yapıp üstünden toz pembeyle geçeceğim. Arkadaşlar isterseniz dediğim gibi dudak yapmak zorunda değilsiniz. Ben şimdi deneme yapacağım ki hani siz bunu beğenirseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen dudak kısmına bakıyorum. Nereden yapmam gerektiğini. 1, 2. Şuradan. Evet. Şurada 1, 2, 3, 4. Yani beyaz ipimi aldım. Burundan 4 tane kadar ilmek aşağıya inerek şöyle
beyazla, şöyle çok minik beyazla. Şimdi şu beyazı şöyle yaptık ya arkadaşlar. Pembe ip alıyorum. Çok toz pembe, açık pembe. İsterseniz birazcık daha böyle koyu da olabilir. Deneyeceğim ben. Şöyle. Yani dudak şekli vermek için. Şöyle minik bir. Buraya tekrar arkadaşlar beyaz bir sıra daha geçebiliriz. Şöyle. Şöyle şu beyazdan bir sıra daha geçebildik. Bunu biraz daha büyütebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun hani büyüklüğünü sizler ayarlayabilirsiniz. Bu beyazdan bir sıra daha geçersek şöyle. Daha koyu pembeyle de yapabilirsiniz. Ben burada size tabii ki bunu göstermek amaçlı yaptım. Bu şekilde böyle minicik bir dudak yapabilirsiniz. Şu pembeyi de şöyle şuraya yedirebilirsiniz birazcık alta doğru. Şuradan bir tane daha beyaz geçeceğim. Şöyle. Toz pembeden daha böyle minicik, bakın şu dudak gibi oldu. Toz pembeden böyle minicik daha koyu pembeniz varsa o da çok iyi olacaktır. Varsa ben de deneyeceğim. Bu şekilde beğenmezseniz arkadaşlar dudak yapmayın. Dümdüz böyle minicik bir ruj tarzı yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben şimdi iki ağız şeklini gösterdim. Bir de şöyle minicik bir çizgi yapabilirsiniz. Ben şimdi eskiz boyalarım bitti benim arkadaşlar. Şöyle aldığım vardı eski kullanmadığım. Onlarla şöyle bir görüntü yapacağız. Yanaklara şöyle güzelce şöyle Barbie'nin pembişliğine yakışır. Barbie dediğinizde ilk aklıma pembişlik. Bence yeterli. Çok pembe yaptık ama neyse bunlar zaten gidecek sonra. Şöyle pembiş tam Barbie'ye yarışır. Şöyle arkadaşlar saç ipiniz nasıl var bilmiyorum. Ben şimdilik şunu kullanacağım ama olmazsa şu pembeye yakışır olacak mı diye düşünüyorum. Olmazsa başka renk ip de kullanabilirim. Saç ekim videom var arkadaşlar. Bir sürü bebekte saç ekim videosu var. Tekrardan burada göstermek istemiyorum saç ekim videosunu.
Saç ekim videolarını başka videolardan da bakabilirsiniz benim videolarımdan arkadaşlar, ama saç ekim videom var. Kanalda bulamazsanız bana yazın, ben size mutlaka ve mutlaka arkadaşlar link atacağım saç ekim için. Şimdi ben burada bu videoyu bitiriyorum. Kafayla gövdeyi sonra birleştireceğiz. Önce saç ekimi yapayım ben. Ya da önce şunu birleştirelim arkadaşlar ya. Sonrasında vazgeçtim. Şöyle yapalım. Elektrik kablomuz varsa arkadaşlar, elektrik kablosunu şu şekilde biraz bantlayarak tam gövdenin ortasına koyarak yanlardan da şöyle birazcık doldurun. Sonracığıma şöyle tam kafanın orta kısmından bu şekilde kalemle bir ileri kaçıyoruz ki şu tamamen şuraya oturabilsin. Şimdi artık şu ipi bu şekilde alıyorum. İğneciğim nerede? Deminden beri onunla iş yapıyorum. Siz benim kadar Allah'a boğmayın ama birkaç gün sonra gidecek zaten, amlık hafifliyor Allah'tan. Şöyle hemen iğnemi taktım. Gövdede bıraktığım kısma. Arkada kalmış ipim. Şöyle arkadaşlar. İkinci bakın şöyle şu kısım değil şu kısımdan birleştirme yapacağız. Şöyle düz bir şekilde kafayı gövdeye birleştirelim. Şöyle orantılı olsun. Bir bakalım önden. Şöyle. Şöyle düz tutarak ilk kafadan şöyle bir ilmek alıyorum. Şöyle bakıyorum ki arkadaşlar yamuk olmasın. Şimdi bakın şurada bir değil, ikinciden itibaren başlıyorum. İkinci sıradan hemen kafadan bir tane, gövdeden bir tane, boyundan yani, tekrar kafa kısmından, boyun kısmından, kafa kısmından, boyun kısmından, kafadan, boyundan, bir kafadan. Bu şekilde arkadaşlar birleştirmemizi şöyle düzgün bir şekilde yapalım. Dediğim gibi saç ekim kısmını yapalım. Saç arkadaşlar şöyle başlayabilirsiniz. İsterseniz şuralara önce ekebilirsiniz. Sonra ikinci sıraya, sonra üçüncü sıraya, sonra dördüncü sıraya. Yani böyle bu şekilde de ekebilirsiniz. Ya da önce şu ön kısımlara ekerek sonrasında şöyle yan kısımlara aşağı kadar. Yani saç ekim videom çok fazla var arkadaşlar. Yani bana dediğim gibi link atabilirim size. Bana mutlaka yazın. Çok fazla bebekte yaptığım için tekrardan saç ekim videosu çekmek istemiyorum. Yani Wednesday'de yaptım. Wednesday'e de bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla dediğim gibi saç ekim videosu yaptığım için mutlaka birinden yararlanabilirsiniz. Şimdi ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Keyifli öğretmenler dilerim.